Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto paralarla ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu TLM Coin. TLM Coin ile ilgili önemli destek ve direnç seviyelerini ve olması muhtemel satış hedeflerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şu anda TLM Coin haftalık grafiğindeyim. Geçtiğimiz Ocak ayında 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yapmayı başardı TLM Coin ve bu tarihten sonra da dalgalı bir seyirde olsa yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdiği görülüyor. Bu hafta da önemli bir yükseliş kaydetti ancak yeniden bir düzeltme yaşanıyor. Şu an kripto paraların genelinde bir düzeltme yaşanıyor. Burada TLM Coin'de önemli destek seviyelerimiz, majör destek seviyelerimiz. Altta 20 haftalık hareketli ortalamamız var 1816 seviyesinde. Ve onun hemen üzerinde de günlük 200 günlük hareketli ortalamamız var. Burada 2000 seviyesinde orası da. 2000 seviyesi 200 günlük hareketli ortalama olması açısından oldukça önemli bir seviye geri çekilmelerde. Burası majör bir destek olarak düşünülebilir. Ve aynı zamanda da 20 haftalık hareketli ortalamamız olan 1800 seviyesi de oldukça önemli bir destek. Yani 1800 ve 2000 seviyeleri TLM Coin'de düzeltmelerde tutunmasını beklediğimiz fiyat seviyeleri olacaktır. Umarım buraya kadar bir düzeltme söz konusu olmaz ve buradan yeniden yükselişine kaldığı yerden devam eder diye temenni ediyorum. Ancak düşüşlerde de bu 1800 ve 2000 seviyeleri mutlaka dikkatle takip edilmeli. Bu seviyeler kırıldığı takdirde ise zaten çok daha derin bir düşüş olacağından dolayı stop olunmasında fayda var diye düşünüyorum ben. Peki yukarı yönlü hareketler devam ederse nasıl bir fiyat hareketleriyle karşı karşıya kalabiliriz? Onu size aktarayım. İlk başta 3500 seviyesi var şu anda yukarıda hedeflediğimiz. Burası da 50 haftalık hareketli ortalamamız 3500 ve Slingshot'ta da 3600 seviyesi var. Yani 3500 ve 3600 seviyeleri bizim majör dirençlerimiz olarak adlandırılabilir. Yani bu seviye aynı zamanda bir kar realizasyon seviyesi olarak da düşünülebilir. Buradan yeniden bir geri dönüş de söz konusu olabilir. Ancak bu 3500-3600 seviyeleri üzerindeki fiyatlanmalar neticesinde ise bizim Slingshot'ta daha yukarıda bir direnç seviyemiz var. Orası da 7500 seviyesi. Bu seviye. Yani bu seviyeye kadar şuranın üstünde yani 3500'ün üzerindeki hareketler bizi 7500 seviyesine kadar yükseltecektir diye düşünüyorum. Burası da önemli bir satış seviyesi olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Bu seviye yani oldukça önemli bir seviye. Günlük grafiğe gelelim. Evet, günlük grafikte de yani şu anda düzeltme net bir şekilde görünüyor. Burada 20 MA20'den bir tepki aldığı görünüyor. MA20'miz şu anda 2300 seviyesi. 2300 seviyesinden yakınından bir tepki aldığı görünüyor. 2325 seviyesine bir dokunuş gerçekleşti bugün. Ve şu anda da 2394 seviyelerinde fiyatlanıyor TLM. Bu seviyenin günlük MA20'nin altındaysa bizim dikkat etmemiz gereken seviye 2147 ve altında da 2000 seviyesi. 2000 seviyesi oldukça önemli. Neden derseniz burada hem günlük Slingshot'ta hem de 200 günlük hareketli ortalamada 2000 seviyesi görünüyor. Yani bu 2000 seviyesi Slingshot ve günlük MA200 olarak oldukça kuvvetli bir destek olarak düşünülebilir. Bu seviyeden bir tepki, bu seviyeye kadar bir düşüş olduğu takdirde buradan bir tepki yükselişi geleceğini düşünüyorum ben. Ancak onun hemen üzerinde ise 2150 seviyemiz var. Slingshot'ın ilk desteği. Bu seviyede tabii ki dikkate alınmalıdır. Onun dışında squeeze momentuma bakalım bir de. Bu geçtiğimiz hafta bir short sinyali olmuştu buradaki düzeltmelerde. Ufak da olsa bir short sinyali gelmişti squeeze momentumda. Ancak bu son 3 gündür bu sinyal yerini long'a bıraktı.
Ufak da olsa bir güçlenme görüldü sinyalde. Ancak şu anda bugün yine bu son düzeltmeyle sinyalin yavaşladığı, zayıfladığı görünüyor. Bu da düzeltmelerin devam etmesi gibi algılanabilir. Bu durumda da dediğim gibi 2150 ve 2000 seviyeleri oldukça dikkatli şekilde takip edilmelidir. Bir de 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlik grafiğimizde ise geri çekilmelerde burada 2200 seviyesi 4 saatlik MA200 seviyemiz. Bu az önce de zaten belirtmiştim. Slingshot'ın ilk desteği diye 2160. Bu 2200 de orayı destekler nitelikte zaten. Burası önemli bir seviye. Bu 2200-2150 seviyeleri önemli. Hemen altında da zaten belirttiğim 2000 seviyesi ve daha da altında 1800 seviyesi. Yani burada sıralı desteklerimiz var bizim. 2200, 2000 ve 1800 diye 3 tane sıralı önemli güçlü desteklerimiz var. Bu desteklerde fiyatın geri çekilmelerde tutunmasını bekliyorum açıkçası. Zaten tutunamazsa da çok büyük düşüş olacağından dolayı stop olunması bence en mantıklı seçenek olacaktır diye düşünüyorum. 200 momentumumuzda ise 4 saatlikte güzel bir ivme yakalanmıştı. Yukarı yönlü güzel bir hareket söz konusu oldu. Ancak bugün son hemen hemen 48 saattir bu yukarı yönlü hareket yerini short sinyaline bıraktı. Burada da short sinyalinin güçlenerek devam ettiği görülüyor 4 saatlik grafikte. Bu da düşüşlerin devamı niteliğinde olacağı yönünde düşünülebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani şu anda short yönlü bir fiyat hareketi söz konusu. Yani trendin tersinde işlem açan arkadaşların oldukça dikkatli olması gerekiyor. Yani long yönde işlem açan arkadaşlar mutlaka önemli seviyelere stop koymaları gerekiyor. Bu stop seviyeleri de 2200, 2000 ve 1800 olarak düşünülebilir. Buralar güçlü destekler çünkü. Şu anda TLM coin ile ilgili kısa vadede olumsuz ancak orta vadede olumlu bir durumdayız. Çünkü haftalık MA20 ve günlük MA200'ün üzerinde fiyat seyrediyor. Bu tarz düzeltmeler zaten her zaman olacaktır. Paniğe kapılmaya gerek yok diye düşünüyorum. Burada önemli desteklerin kaybedilmediği takdirde buradaki önemli destekler zaten yönüne güçlü şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Ancak buradaki önemli destekler kaybedilirse de düşüş derinleşir. O yüzden stop olunması en güzel seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. Hoşçakalın.